Ailem, hani tabii ki annem, babam, abilerim, ablam mükemmel bir aileydik. Tanınmış insanlardık. Türkiye'ye geldiğimizde babama derdim ki babacığım Türkiye'ye gideceğiz, nerede yaşayacağız? Kızım diyordu Fatih Aksaray Mahallesi'nde ev alacağım, orada yaşayacağız. Ve gerçi dediğini yaptı. Ve o mahalleye geldiğimizde komşular dadılı evleri bulduk. Nezih Mahalle. Tamamı öyleydi. Cerrahpaşa, Davutpaşa bölgesi. Nezih Mahalle'ydi. Dadıları sahiplerine diyormuş ki bunlar bizlerden. Bize kol kanat gerdiler. Kol kanat açtılar bize. Çok mutlu yaşadık. Ben orayı hala çok seviyorum. Ama maalesef biz Üsküp'ten geldik. Makedonya, Üsküp. Üsküp'te de çok güzel yaşantımız vardı. Nezih Mahalle'deydik. 2 asır Üsküplüyüz. Türküz. Annem paşa torunu, anneannem paşa kızı. Abdullah Çavuş babasıymış. 1 yaşında yetim kalmış anneannem. Dayısı Karabekir Paşa büyütüyor. Savaşçı yetiştirmiş. Mükemmel bir anneannem varmış ama ben hiçbirini görmedim. Yaşamadık onları ama annem anlatırdı çok güzel. 12 yaşında ben Türkiye'ye geldim. Orta 2'den ayrıldım. Okuluma burada devam edemedim. Babam Nalbantı Üsküp'te ama büyük bir iş yeri. Hani öyle küçücük bir dükkan değil. Kazancı güzel, işi güzel. Nalbant hani bakmayın Nalbant dediğim ama mükemmel bir iş. Annem terziydi. Ablam terziydi. En büyük abim yorgancı. İşte onlar akşam sanat okulundan mesleklerini almışlar. Bir abim mobilyacı ve abim çantacı oldu. Liseyi bitirip de buraya gelen çantacıydı. En küçük abim kuyumcu mesleğini aldı. Sadekar ustasıydı. Ben de annemden, ablamdan kaptığım meslekle bugüne kadar terziliğime devam ettim. Ama artık dışarıya dikmiyorum. Kendime ancak yapıyorum bir şeyler. Ama meslek zanaatkar aileydik. Zanaatkar aileydik. Mükemmel bir ailem vardı. Ama hepsini kaybettim. Türkiye'ye geldik ama çok mutlu yaşadık. Çok mutlu yaşadık. Ve orayı da özlüyoruz. Benim bütün sülalem orada, babam tarafı. Orayı da özlüyorum, burayı da özlüyorum ama ne yapayım? Diyorum ki kısmet böyleymiş. Fatih'i çok seviyorum. Evlatlarımı terbiyeyle yetiştirdim. Kendi yetiştiğim gibi evlatlarımı da yetiştirdim. Büyük kızım yüksek lisans mezunu, öğretmen. Lise öğretmeni atanamadı. Evden çalışıyor, eşine yardımcı oluyor. Kızım da üniversiteyi bitirdi, Üsküdar Üniversitesi'nde mezun. Çok terbiyeli evlatlarım. Hani Fatih'te diyorum ya, Fatihli olun. Her yer güzel, Türkiye'nin her toprağı güzel ama Fatihli olun. Türkiye'ye 12 yaşında geldim dedim ya, 53 yıl sonra tekrar Üsküp'e gittim. Arkadaşlarımı aradım. Okul arkadaşlarım, hepsi de yüksek tahsilli olmuşlar, emekli olmuşlar. Onlardan buluştuk, onlardan kaynaştım. Yine geçen sene 2023 Temmuz'da yine gittim, yine buluştum onlarla. Diyorum ki bakın insan yöresini unutmayacak. Ben çocukluğum orada geçti ama 12 yaşından sonra Fatih ilçesinde. Hani diyorum ki hep bana sor, bak o gün demek ki Allah ağzımdan çıkanı duymuş. Bana sorsunlar İstanbul, Fatih ilçesi nasıl bir yerdi? Bak nasipmiş demek ki. Fatih çok güzel. Topkapı'dan tut, yani Yenikapı'ya, sahillere kadar gezmeyi bilendi babam, yaşamayı bilendi babacığım, nur içinde yatsın. Orası böyle bir yer, burası böyle bir yer hep anlatırdı. Topkapı çok güzeldi, eski. Eski Topkapı. Şimdi saltanatı çok ama muhabbeti yok. Muhabbeti yok. Şimdi süslenen yerler diyorum ki şu binalar olmasa. Ahşap evleri yıktılar. Tadilat olsa ne güzel. Ergun Başkanımız Allah razı olsun süsledi çok güzel eski evleri. Ama keşke hepsi yaşasaydı o evlerin. Yani ne diyeyim ben, çok güzel yerlerimiz vardı. Yine Fatih güzel. Ama şimdi ben bu ara sokaklardan arabayla getirince diyorum ki ne güzel eski Fatih kokusunu aldım ben.
eski Fatih kokusunu aldım. Yani ne diyeyim, her tarafı güzel. İnşallah insanlarımız da biraz boşalırsa İstanbul daha güzel olacak. Cerrahpaşa Hastanesi'nin yanı, orası Davutpaşa olarak Aksaray bölgesiydi. O zaman şimdi mahalleler birleşmiş ya, ben onu bilemiyorum ama bizim Aksaray Mahallesi. Ahşap evimiz vardı. Ahşap evi babam satın aldı. Yoktu ki o zaman bina. Ancak Topkapı'dan Fındıkzade'ye kadar eski binalar oraları. Bir oraları vardı. Tamamı ahşap evdi. Çok güzel evimiz vardı. Bahçeli, 2 katlıydı evimiz. Yukarıda 3 odası vardı. Aşağıda 1 odası, mutfağı, koridoru. Çok güzeldi. Orayı babam satın aldığında diyordular ki hani çok şanslısınız. Mustafa Kemal Paşa'nın arkadaşının eviymiş orası. Süslü evler, bu kenarları payetler olur ya komutanların, hep öyle süslüydü. Evin önünde güzel bir panosu vardı ama zaman geçtikçe yıkıldı. Yıkıldı. Ama komşularımız çok güzel ahşap evler vardı. Konak dedikleri. Yanımızda Yokuşçeşme'de eski karakol vardı. Şimdi orasını vakıf almış. Vakıf güzel düzenlemiş orayı ama hangi vakıf bilmiyorum. Mezarlar vardı. Eski evlerin yatırları vardı bahçelerinde, mezarlarında. Eski ev köşe kalıyordu orası. Çok büyük. Rumlar oturmuş. Bizim Ermeni komşularımız vardı. Hani biz ters gelmedi bize. Çünkü biz Makedonya'da yaşadık, Hristiyanlarla komşuluk yaptık. Onları da hoş gördük. Onlar da bize hoş davrandılar. O köşedeki evi yıktılar. Ahşap büyük bahçesi vardı. Kenar duvarları vardı böyle geniş. Dolap diyorlar. Küçük dolaplar demir parmaklı. Orada hep mum yakardılar. Yatır var diyordular bahçede. Zaman geldi, yıktılar orayı. Kepçeler çalışmıyor. Kepçe havaya kalkıyor, duruyor. Havaya kalkıyor, duruyor. Bir hocalar çağırmışlar büyük. Ben gençtim o zaman, çocuk yani 13 yaşında, 14 yaşında falan. Dediler ki bir istihareye yatalım, namaz kılalım, gece dua edelim. Nedir bunun sebebi? Ki orada yatan yatır Ali Baba'ymış. Müsaade etmiyor. Onda kendi isteği varmış. İsteğine göre hareket ettiler. Fakat orayı kazırken bir yol Yedikule'ye çıktı, bir yol sahile çıktı. Böyle yollar, altyapılar o zaman bile ne kadar değişikmiş. Biz buna şaşırdık. Ondan sonracıma işte öyle izin verildi. Binayı yaptılar. O bina hala duruyor yerinde. Ve bizim evin üstünde de mezarlar vardı. O eski karakol dediğim, şimdi vakıfın yaptığı. Her tarafı mezar, her tarafı şehit. Yani böyle korkusuzca yaşadık. Orada mezar varmış, bilmem ne varmış. Tekkelere gittik. Üsküp'te de güzel tekkeler vardı, ibadetler vardı. Müslümanların korudukları yerler. Zincirli tekke, Bukagili tekke, öyle diyeyim, yumuşak G demeyeyim. Bukagili tekke vardı. Gazi İsa Bek Camisi, Gazi babamız vardı. Alaca Camisi vardı. Oraları bir güzel tadilat yapmış bizim TİKA'mız. Oraya bayağı el koymuş. Fatih'te Cerrahpaşa, Davutpaşa, Aksaray, Fındıkzade, Çapa, Topkapı Mahallesi. Topkapı Mahallesi'nde 13 sene oturdum. Sonra gene geri geldim eski mahalleme. Hep buralardayım. İkinci bölge. Çukurbostan karşımda. Parkımız çok güzel. Orasının da eski anısı var. Orası bostanmış vaktiyle. Fındıkzade Çukurbostan'ın. Orasını ben çok iyi hatırlıyorum. Spor sahası vardı, futbol oynardılar. Geniş bir yer. Bir yanı karpuz tarlasıymış. Bir yanda da eski gecekondular evleri vardı. Biraz korkardım oradan geçmeye gece. Ama çok güzeldi. Tabii şimdi daha da güzel oldu. Mustafa Demir orayı parka çevirdi. Ergun Başkanımız da
güzel bir karınca bölümünü açtı. Orada çok mutluyuz. Kursa gidiyorum. Yadigar kafemiz var, oraya gidiyorum. Yani yaşıma uygun arkadaşlarla devam ediyoruz. Hani birinci bölgede hiç oturmadım ama bizim çarşımız, pazarımız, çarşamba pazarımız, Fevzi Paşa Caddemiz, alışverişe çıkardık. O zaman böyle araba yoktu. Taksiye bin git. Ancak Oğuzhan Caddesi'ne gelirdik. Orada bir dolmuş. Annem kalp hastasıydı. Kol kola yavaş yavaş kimi yürürdük Akdeniz Caddesi'nden çarşıya yukarıya. Kimi dolmuşa binerdik. Yani bir hastanemiz çok güzeldi. Cerrahpaşa Hastanemiz çok güzeldi. Bir adım. Haseki Hastanesi çok güzeldi. Bir adım yürü bizim için her şey yakındı. Ama bir terbiye vardı, bir saygı vardı. Yani Vatan Cadde'ye inerdik. Vatan Cadde'de güzel bir Luna Parkımız vardı. Çay bahçesi vardı, semaverler. Diyorum ki belediye başkanım bir şöyle bir sohbet etsem diyeyim ki orayı eski haline getir. Cumartesi pazar inerdik. Cumartesi akşamları abileri müsait olduğu zaman Yenikapı'da sahile inerdik. Oranın tabii caddeleri dardı. Şimdi çok genişledi. Mümkün değil denize ulaşmak. Suyun içinde masalar vardı denizin kenarında. Çay içerdik, sandala binerdik, sandal sefası yapardık. Üsküp'ten kim gelirdi biz oraya götürürdük misafirlerimizi. Hani bir görsünler İstanbul nasıl diye. Çünkü her yer gecekonduydu. Zeytinburnu olsun, Bayrampaşa olsun. Bayrampaşa biraz daha güzeldi. Daha binalar yapılmış ama Zeytinburnu tamamı gecekonduydu. Tamam mı? Askeri vardı kenarında. Korkusuz gezerdik. Oraya da giderdik. Ama İstanbul'u illa gösterirdik Fatih'i. Oradan gelen misafirlerimize, akrabalarım hep gelirdiler. Ama bambaşka bir güzellik. Sahili pikniğe çıkardık. Tren yolunu geçtik mi arka tarafa komşular toplanırdık. Sepetler, torbalar piknik yapardık. Yani çok güzel bir samimiyetimiz vardı. 7 mahalle kız alıp vermezdik. Yani komşuluklarımız çok iyiydi. O abi, o kız kardeş. Böyle bir geçimimiz vardı. Ama Vatan Caddesi'ni de çok özlüyorum eski halini. Hep diyorum ki keşke bana sorsalar da ben söyleyeyim o Vatan Cadde'nin tadını. Dar bir caddeydi, fazla geniş değildi. Yani o gazinosu vardı, Luna Parkı vardı. Kimi salıncağa biner, kimi eşleriyle, çoluk çocuklarla çay bahçesinde otururdu o masalar. Başkanım şimdi çok güzel Yedikule'de semaverler kurdu. Ama hepimiz gidemiyoruz. Bana uzak kalıyor. Ben alışmışım bu Fatih içinde. Orası da bize ters değil de ben yürüyemiyorum. Kızlarım da artık vakitleri yok öyle gezmeye. Ama Fatih çok güzel. Eski halini isterim ben. Eski halini isterim. Mükemmel bir yerdi. Her tarafı. Çarşıya yürüyerek giderdi. Şimdi niye yolu uzadı bilmiyorum. Ben yürüyemiyorum herhalde. Yani tarlası, bahçesi, her tarafı çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Akşamdan sonra komşular ziyarete giderdik. Hani komşu evde misiniz bu akşam çaya geleceğiz. Bir samimiyet vardı. Ha diyorum ya bak bahçede otururduk. 3 katlı evler vardı. Bizi görürdüler bahçede otururken yazın. Çay keyfi, sabah keyfi kahvaltımızı yapardık. Komşu afiyet olsun. Ermeniler bile selam verirdiler. Günaydın. Afiyet olsun. Yani ben bir yere gitsem uzağa gideceğim. Tek başıma gitmemek için Ermeni kızına derdim. Nazlı benimle gelir misin? Benden büyük. Benimle gelir misin? Ben yalnız gidemeyeceğim oraya, korkuyorum. Gelirim derdi. Böyle bir insanlık vardı yani bir lezzet vardı. Şimdi anahtar bırakırdık bakkala. Bir gezmeye gideceğiz. Ya babam gelecek, habersiz çıktık. Ya abilerimden biri gelecek biliyoruz. Anahtarı bırakıyoruz, sizden alsın.
sorardılar, kapı kapalıysa sorardılar, anahtar size bırakıldı mı diye. Yani bu, samimiyet vardı, güven vardı. Şimdi kime bırakırsın anahtarı? Kalmadı. Ben evden çıkıyorum, kızıma diyorum ki lütfen kimseye kapıyı açma. Gözden bak, hiç ses çıkartma diyorum. Çünkü güven kalmadı. Biz hep kardeş bildik. Biz bir araya toplandık mı böyle hani ay ona bakayım, buna bakayım, o gözden, o yok. Yok bak ne diyorum, 7 mahalle kız alıp vermezdik. Güven varmış. Üsküp'te olsam aynısını benim babam hani nezih insanlardan, dedelerim, bizde insanlar 3 kademe ayrılmış. Beyler, efendiler, agalar. Ama agalar, beyler devletle ticaret yapan. Efendiler biraz daha keyifli ama agalar hem çarşı esnafı, hem beylerle, hem devletle işi gücü olan insanlar. Hani bir güven vermişler ki bir yardım istediği zaman Allah sana, sen bana. Böyleymiş. Biz öyle davrandık Türkiye'ye gelince. Benim annem babam diyorum ya çok nezih insanlar. Bize komşularımız kendileri kol kanat gerdi. Bunlar bizlerden dadınlı evler. Bir evde dadın olması ne demek? Bu kalite. Yani böyle benim 4 abim vardı. Halalarımız vardı. 2 hala mahallenin hanımları, hanımefendiler, yaşlıydılar. Biri Nazime hala, biri Sıdıka hala. Hafız amca, eşiydi Sıdıka halanın. Bak derdi, çocuklarıma nazar değmesin, Kur'an koy içlerine, ceplerine. Bu kadar sevgi vardı bizlerin üzerinde. Biz de onlara çok saygılı davranıyorduk. Hani hala şimdi ben yaşlandım. Komşularımızın kızları da bazen diyorum bir aşinalık var. Ben senden diyor Davut Paşa'dan. Ben diyorum ben seni hatırlıyorum. Bir aşinalık var. Ya diyor ne kadar iyiydi diyor geçimimiz. Yani mahallemiz çok güzeldi. Gelin olduğum yer Çapa'ya gelin gittim. Şerim Lisesi'nin sokağına. Orada da kayınvalidemin komşuları mükemmel insanlardı. Mükemmel insanlardı. Çatalla açardı kayınvalidem kapıyı. Kilidi bozulmuş. Açardı. Güven vardı. Çok güzel yerlerde oturduk. Hani insanlar güzeldi ki yerler güzeldi. Biz o insanları arıyoruz. Ben diyorum ki şimdi bir yere gittiğim zaman ben seviyorum. Ben teşkilattayım. Topkapı Mahalle Başkanlığı'nı yaptım. Oradan ayrıldım. 3 sene oldu. 2020'de taşındım. Yine Fındıkzade'ye geldim. Seyit Ömer Mahallesi'nde. Orada da aradılar beni. Bize destek ol. AK Partili olarak. Söylemem doğru mu? Doğrudur elbette. Ondan sonra yardımcı oluyorum ama yüzlerce insan içine giriyorum. Ama hiçbirine şöyle demiyorum ki ay bana yanlış yapar mı? Kardeşlerim görüyorum. Belki benden büyükler var. Fark edemiyorum. Ben diyorum ablayım. Hepsinin bir ablasıyım. Yani böyle düşünüyorum. Bu kadar saygılı yetiştiğim için, saygılı yerlerde yetiştiğim için onun için kimseye ters bakamıyorum. Korkmak lazım. Televizyonlarda neler duyuyoruz. Hep kötü şeyler var. Bunlar keşke olmasa. Ama ben yine de yolumu güzel sürüyorum. Evlatlarıma da onu söylüyorum. Annem diyorum itibar kaybolmasın. İtibar çok önemli. İtibar çok önemli. Mustafa Demir evime gelmişti Topkapı'da. Yemin ederim oturdu kalktı, oturdu kalktı. Ben dedi bu evde çok eve gittim ama dedi bu evde yaşadığım bayram havasını bir yerde yaşamadım. Akşam 9 Hayvan Sarayı'na gidecekler. Çetin Bey yanında gezenler, beyler. Başkanım diyor Hayvan Sarayı'da bekliyor. Bizi bekliyorlar diyor gitme. Oturdu kalktı, oturdu. Her gördüğü zaman kucaklaşırız. Ablam diye ilan etti beni Topkapı'da. Bir ablası varmış. Beni de ikinci ablası olarak tanıttı. Senin saçın teline bir zarar gelse beni karşılarında bulur. Böyle yani ben Fatih'i çok seviyorum. Çalışanların herkesi seviyorum. Ne olursa olsun başka biri de olsa ben elinden tutarım. Yani yardımseverliği çok severim.
Kim olursa olsun. Topkapı benim oturduğum zaman ben 2008'de gittim oraya. Ama tabii ki yollarını biliyoruz. Topkapı'nın mesela Topkapı dışında Türkiye'ye geldiğimiz zaman garajı vardı. Otogarı. Eski arabaları, ne diyeyim, minibüsler hep oraya kadar gelirdi. Mesela Bayrampaşa'dan Topkapı'da minibüs dururdu. Oraya kadar kimi yürüdüğümüz oluyordu. Aksaray Muratpaşa'ya Bayrampaşa'dan çok geç geldi o minibüsler. Otobüs yok. Topkapı'nın garı çok eskiydi. Kalabalık, sıkış tıkış bir yer. Aman diyorum, tabii ben orada Üsküp'te lüks bir hayat vardı. Buraya gelince bir değişik, televizyonlar çoktu. Antenler helikopter gibiydi çatılarda, binalarda. Ama burada hala yoktu o görünüş. Topkapı'ya ay diyordum, babacığım biz nereye geldik böyle? Hani ama lezzeti vardı gene. Bir benzin istasyonu vardı. Ne derler? Topkapı'dan kale içine girdiğin zaman orada da bir otobüslerin terminali, hani Aksaray, Beyazıt mı artık nereye gidiyorsa fazla geçmezdik oralara. Nasıldı? Kale içinden değil de dışından, caddeden dar bir cadde. Kalenin az ilerisinde askeri inzibatı vardı. Kışlaymış orası. Şimdi oraya bir karakol yapıldı, Şerim'in karakolu. O zamanı söylüyorum. Ne derler? Pazar Tekke'nin tekkesi. Hala orası duruyor öyle. Camisini yenilediler. Oruç Babası vardı. Oruç Baba'yı da Mustafa Demir çok güzel yeniledi vakti zamanında. Ama güzel yerler. Aşağıya inince Bostan diyordular. Cibali'nin yaptığı 2 katlı evler çok güzel. Biz geldiğimiz zaman Türkiye'ye çok güzeldi evleri. Yeniydiler o zaman. Şimdi her tarafı başladı. Hani tabii eskiyor. Biz nasıl yaşlandık? Evler de yaşlanıyor. Ama sokakları çok güzeldi. Gazi Ahmet Paşa Camii'nin bir alt sokağında orada bir Kur'an kursu açmışlar. Hani yardımla Kur'an kursunu oraya da şahit oldum. Çok güzel. Küçük bir daire ama eğitimimi aldım oradan. Beyazıt Ağa Camisi'nin orası da çok güzel. Hani güzel süslenmiş bahçenin dışında. Tabii binalar yapılınca şimdikiyle o zamanki halini bir boşluklar vardı. Yani başka bir tadı vardı. Ne diyeyim, insanlar az her şey, yani biri bir yerde bir satış yapıyordu. Bir korkusuz gezerdik. Ne bileyim, daha aşağı gittiğin zaman bu İgdaş mı diyorlar, doğalgazın olduğu yer. Orada bizim yengelerden bir dayımız Şeyh Mustafa. 3 katlı ahşap evi varmış. Kuyusu bahçesinde. Rahmetli oluyor. O geceyle hep gelir abdest alırmış. Şeyh çünkü. Abdestini alırmış. Komşular hep söylermiş. Gece tıkır tıkır takunya sesleri duyuyoruz. Onun mezarını fazla gidemiyorum ben o taraflara. Mezar yapmışlar. Şimdi İgdaş yapılınca oraya ev yıkılmış tabii. Bayağı büyük bir alan almışlar. Çok büyük bahçesi varmış o evinin de. Az ilerisinde mezar var. Demirle sarmışlar orayı parmaklıktan ama çok çöpü var. Çok çöpü var. Oranın hep istedim başkana söyleyeyim ki oranın bari adını yazın. Onun adı Şeyh Mustafa. O evin mezarı çünkü. O evin sahibi. Ama bir türlü denk gelemedim. Yani birebir işi çok Ergun Başkanımızın işi çok olduğu için hani bir yerde tutamıyorsun bunları anlatmaya. Yani daha yukarı Sulukule geliyor zaten. O tarafları fazla bilmem. Ama gelelim Aksaray'a doğru. Alışveriş yaptığımız bir yer vardı meydanda. Şimdi metronun olduğu yer. Eski bir Migros vardı. Herkes oradan alışveriş yapardı. Babacığım eve gelirken işe çıkardı.
Eve gelirken oradan yapardı alışverişini. Üsküp'ten gelen turist otobüslerin garı oradaydı. Kahveler vardı, esnafların oturduğu. Hani bizim Üsküplerin çoğu da Aksaray'a yerleşmişler. Yani bir lezzeti vardı, çok güzeldi. Sonra Migros'un bir arabasını çıkarttılar. Mahalle mahalle gezerdi. Alışveriş yapsın. Yoktu böyle marketler, bakkal dükkanları. O Migros'tan kim nerede duyardı? Araba gelmiş o mahalleye, hadi oradan alışverişe giderdiler. Allah, çoğu ev düğünü olurdu. Biz hep ev düğünü yaptık, hiç salonda yapmadık. Biz hep ev düğünü yaptık, salonlarda yapmadık. Gitmezdiler bizimkiler salona. Yani kadın erkek olmazdı. Bir söz yapsak evimizde bayanlar ayrı, beyler ayrı. Öyleydi gelenek. Bayramlarımız da çok güzel olurdu. Bayram, Ramazan olsa Ramazanımızı Allah kabul etsin. Yıllarca Ramazan yaptık, iftarlar yaptık, gittik, davet ettik. Bayram arifesi yaklaşıyor, baklavalar, tatlılar yapılıyor. Bizim özel baklavalarımız, baklava hamurundan paça böreğimiz var. Hazırlık yapardık. 2 tepsi, 3 tepsi baklava yapılırdı. Misafirler çok, kalabalık sülale. Yani çok güzel geçerdi bayramımız. Mahalleden de aynı öyle. Komşular bakardılar, hangi evde misafir gitmiş, biz gidelim. Böyle gelirdiler, bayramlaşırdık. Çay, ikram, kahve. Kimi kahve içerdi, kimi çay içerdi. O zaman fazla kahve yoktu. Kahve içmek lükstü. Yani böyle. Ya sinemaya tiyatroya da giderdik. Sinemaya giderdik. Yazlık sinemalar açıldı. Bu Cerrahpaşa Hastanesi yokuştan aşağı inerken, hastane o kadar büyük değildi. Sonradan aldılar evler yıkılınca. Yazlık sinema vardı. Gülistan sineması. Cerrahpaşa Caddesi'nde Sayenora vardı. Odabaşı Camii'nde Sayenora, orası düğün salonuydu. Kısmet sineması, Yıldız sineması, onlar benim gençliğimin. Ama fazla ben sinemaya gitmezdim. Tiyatroya giderdik, Necat Uygur'un tiyatrosuna giderdik. O da bir lükstü. Güzel geçti. Hani bak, çocukları da yetişti mesela. Ben gördüğüm zaman selam veriyorum. Çünkü onlarla yetiştik. Onlarla yetiştik. Yani güzeldi. Saygı vardı. Hani girdiğin zaman diyorum ya, korkusuz. Korkusuz. Televizyonlar çıktı. Hep onların programıyla oyalandık. Televizyonda fazla program yoktu. Bir TRT1. Her cumartesi kına gecelerini izlerdik. Necat Uygur'un tiyatrosunu izlerdik. Ama öyle aman her hafta, her gece gitmek yok. Yani tadında. Tadında. Ya giderdik. Bayanlar matinesi vardı. Yeni Kapı'da vardı. Unuttum onun adını, neydi? Vatan Cadde'de Luna Park'ın gazinosu vardı. Orada da ailecek, hani kim eşini alırsa veyahut da hani abim, bekardı abim, beni alırdı yanına. Yani güzeldi. Eski sanatçılar maalesef kalmadı. Allah, nasıl yaptım? Evden dışarıda çalışmadım. Evden diktim. Yani arkadaşların tavsiyesi, kendim yapabildiğimce, ama annem abiyeler, gelinlikler dikti hep. Hani bayağı, ablam öyle. Ama ben bıkmıştım biraz terzilikten. Ama yaptım yine. Yine yaptım. Tamir yaptım. Hani çocuklarıma yaptım. Diktim, bayağı diktim. Sahile, Yeni Kapı'ya. Hep o taraftaydı. Çok güzeldi. Çok güzel. Davutpaşa'dan tren yolunun altından bir inerdik aşağıya. Korkusuz. Kestaneciler, mısırcılar. Alırdık, sadece annem toplardı, Allah rahmet eylesin.
Komşulara hadi kim gidiyor? Ya bizi çağırdılar komşular. İniyoruz sahile piknik yapmaya. Süpürgeler büyümüş yeşil yeşil mis gibi. Ama dar bir caddeydi. İniyorduk denizin kenarına. Kayalıklarda oturuyorduk, oynuyorduk sulardan. Ama çok güzeldi. Yani oralarıydı piknik yerimiz. Ha, abilerim arabayla hadi bugün gidiyoruz. Haramidere'ye giderdik. Sarıyer'e giderdik. Hani erkeklerle, babamla giderdik. Pastaneye giderdik. Kilim Pastanesi Çapa Caddesi'nde. Rüya Pastanesi vardı. Görgülü vardı Aksaray'da. Yani onlar lüks yerlerdi. Şimdi bazen Sultanahmet'e çıkıyorduk. Sultanahmet'e giderken yokuşta caddeden unutmuşum oranın adını. Sultanahmet de bizim için güzel yerdi. Yemek alışverişi bakkal. Babam işte getirirdi Aksaray'dan, Migros'tan alırdı. Babamın zamanını söylüyorum. Babamı 76'da kaybettim. Allah rahmet eylesin. Oradan getirirdi ama güzel şeyler alırdık. Bakkaldan alışveriş yapıyorduk. Küçücük bakkallar vardı. Yani çarşıya giyim için kumaş almaya giderdik. Güzel esnaflık vardı, artık tanırdılar bizleri. Beyazıt Kapalı Çarşı. Sultanhamam'a inerdik aşağıya. Çeyizlik işler alınırdı. Patiskalar, kumaşlar. O zaman bir Sümer Bankı vardı. Şimdi bilmiyorum duruyor mu. Sümer Bank'tan alışveriş yapardık. Artık tanınan müşterilerdi annem. Yani hep kalite isterdi. Kaliteli bir şey ver bana. Tezgahın altından çıkartırdılar. Her kumaşı giymezdik. Annem terzi olduğu için her şeyi bilirdi, güzel bilirdi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Eski esnaflardan Hacı Polo Han'da Yaşar amca vardı. Rahmetli olmuş. O da böyle. Benim kızım meslek eğitimi aldığı için öğretmenliği kumaşlardan bahsederdi. Bir güzel sohbet. Neler neler mesela. Peygamberler zamanına kadar sohbeti olurdu. Oraya bayılırdı gitmeye. Mükemmel bir insandı. Hani hala eskiler var ama o benim gençliğimden beni bu halime gelen insanlar. Ama o zaman başkaydı. O zaman başkaydı. Kapının önünden geçerdi. Sebze satıyor. Kumaşçı geçiyor. Ayakkabıcı geçiyor. Seyyar. Alırdık. Ayakkabıyı da alırdık. Aa çok güzelmiş, kaliteliymiş. Alırdık. Sebzeyi de alırdık. Biz kalabalık nüfus. Pazara bir çıkardık. 2 küfe taşıyamıyorduk. Cuma pazarı bizim için. Ama bitiyordu. Gelen gidenim çok olurdu. Misafirlik çok. Gene de kapıdan alırdık. Davutpaşa'ya inerdik. Davutpaşa Caddesi'nde de manavlar vardı. Mağaza vardı. Tuhafiyeci vardı. İhsan abimiz. Allah rahmet eylesin. Onda babaları şeyhlerden çok iyi insanlardı. Allah rahmet eylesin. Ama eczacımız, kuaför olsun desen, hani bunlar hep eski, yani gittik mi tanınırdık. Hani mahalleli tanılıyor. Camiye o zaman bayanlar fazla gitmiyordu. Ama mukabeleler devamlı olmuştur. Mukabeleye, Ramazan'da mukabeleye giderdik. Evimizde ibadet. Kur'an kursu evlerde. Camide de varmıştır belki ama biz fazla aramadık yani camiye gitmeye. Bayan hocalar ders veriyordu. Çocuklar gidiyordular. Çeşmeler vardı. Çok güzel çeşmeler vardı. Hamamları vardı. Davutpaşa hamamı vardı. Oraya inerken büyük bir çeşmesi. Orasını galiba yapmışlar. Çoktandır oraya geçmedim. Cerrahpaşa Hastanesi'nin hemen yanı. Külliyeleri, Cuma Pazarı'nın külliyeleri. Onlar çok restore edildi. O ortada bir taşları, ne diyorlar onlara, direk gibi, sütun gibi, ne diyeyim, onların ismi gelmiyor aklıma. Yani çok güzel yerleri vardı, tarihi yerler, tarihi eserler çıktığı yerler var.
Ama ne durumdadır çoktan gitmiyorum. O zamanki hali artık. Ya güzeldi. Güzel tabii bazı yerler yıpranmaya başlamıştı. Eski bahçelerin şeyleri vardı, şömineleri vardı, bacaları, büyük bacaları. Ama tabii ki biz Türkiye'ye geldiğimizde 1966 yılında geldik. Eylül'ün sonunda Türkiye'ye geldik. Ama fazla hani yenisi kalmamıştı. O zaman bile eskiye dönüşmüş. Ama sahipleri olanlar hep tadilat yapmışlar. Kendileri oturuyordu. Dadılı esas, dadıyı bulduğumuz ev mükemmel bir ev. Aman orayı da müteahhite verdikleri zaman çok üzüldüm. Çok üzüldüm. O kadar güzel bir evdi ki. Ama ailede kimsesi kalmamış. Bir kızı vardı o evin, bir gelini vardı, bir torun dünyaya geldi. Ve sonra herhalde onlar da oradan çıktılar. Ama çok feren oldu. Ben çok üzülüyorum. Şimdi orada mesela bizim oradan ayrıldıktan sonra binalar yapılmış. Gidenler beğenmiyor. Ben diyorum ki lütfen hakaret ediyorsun. Sus ben anlatacağım diyorum Davut Paşa'yı. Cerrahpaşa'yı ben anlatacağım. Sen bilmiyorsun. Sen binalara gittin. Binalara gidince her yerden her türlü insan gelmiş. Hoşlarına gitmiyor. Komşuluk kesilmiş. Ben bunlar için hiçbir şey diyemiyorum. Keşke yapılmasaydı. Tadilat yapılsaydı o ahşap evlerin güzellikleri. Bak burası kim bilir ne durumdaydı. Ne kadar güzel yapılmış. Keşke benim babamın evi de dursaydı. Ama yıkmış abilerim, yıkmış. Bina yapacaklar diye. Hani o konulara girmeyeyim. Öyle duruyor ama isterdim. Keşke dursaydı da ben orayı yaptırsaydım tadilatını. Kuyumuz vardı. Mutfağın ortasında kuyumuz vardı. Çok güzeldi. Her evde kuyu vardı ahşap evlerde. Mutfağın içinde kuyular. Bahçede olan da vardı. Ama mutfağın içinde kuyu vardı. Yani su taşırdık dışarıdan. Yokuş çeşmede çeşme vardı. Saka vardı. Sakacılar geliyordu. 4 tane teneke koymuş bisikletine. Su taşıyordu. İstiyorduk içmek için. Kuyu suyu içilmiyor. Çamaşır yıkanmıyordu. Ondan sonra ama hiç zor gelmiyordu. Demiyorduk ki ay çamaşır yıkanacak kalabalıkız biz. Çamaşır çok. Çamaşır makinesi de yoktu. Hep elde yıkardı annem. Ablam. Yani böyle bana zor gelmiyordu. Şimdi her şeyin güzeli var ama kimse kimseye gidip gelmiyor. Akraba dediğin zaman telefonu çaldırsan açmıyor telefonu. Akşam açıyor. Aramışsın görmedim. Belki gelecek diye açmıyor. O zaman telefon yoktu ki. Şimdi şöyle bir hareket yapsam hani sakıncası olmaz herhalde. Telefon yok, yanağımız kaşınır. Bugün misafir gelecek, kucaklaşacağız kimseyle. Misafir gelirdi. Yani öyleydi bir haber, bünyede bir habercilik alıyorduk. Böyle güzeldi. Gelen misafir 15 kişi gelirdi, 10 kişi gelirdi. Yani ama şimdi yok, o saygı yok. Kültür bitti. Kültürümüz yok. Ben çok üzülüyorum buna. Çok güzeldi. Ya çok güzel bir havası vardı. Diyorum ya, ailece gezmeye çıktığımız zaman bir asalet vardı. Bir terbiye vardı. Biz kişiye bakardık özene özene, bize bakardılar özene özene. Biz böyle yetiştik. Çok güzeldi. Diyorum ya, annem sağlığı yerindeyse anne bir çıkalım. Bir yokuş çeşmeyi çıkardık. Cerrahpaşa Camisi'ne çıkardık. Her tarafı yokuş bizim mahallemiz. Anne yürüyelim biraz Fatih'e. Tabii kızım bugün iyiyim yürüyelim diyordu. Girirdik kol kola. Tıngır 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 o Akdeniz Caddesi'ne, Fevzi Paşa Caddesi'ne yürürdük. Yani bir güzellik vardı. Hani hiç demiyorduk ay nereye geldik bu kalabalığa bu şey yoktu, kalabalık yoktu. Şimdi nereye gitsen itiş kakış hep kavga hep kıyamet. İstanbul çok kalabalık. Davut Paşa Hamamı.
Davutpaşa Hamamı o Davutpaşa Caddesi'nde. Orası hala duruyor. Hala duruyor orası. Şimdi bu Cuma pazarındaki tadil restore ediliyor orası. Orası da çok güzeldi. Sular akmazdı. Mecbur kalıyorduk hamama gitmeye. Bayram gecesi herkes sürü. Çünkü su yoktu. Apartmanlara su çıkmazdı. Herkes inerdi. Bodrum kattan su alırdı. Çeşme varsa ya giriş kata komşusundan ona gelen suyla idare ediyorlar. Çıkmıyordu ki su yukarılara. Şimdi su bereket, bolluk. Yani karşılaştırayım şöyle. O zamanın hep ahşap evler. Hep ahşap evler vardı. Gecekondular vardı bazı yerlerde. Ama insanları mükemmeldi. İnsanlar, diyorum ya, çok değerli insanlar vardı. Ben bir şey diyemiyorum. Yani şimdi mukayese ettiğim zaman şimdiki zamanlar, o zamanı %100'ün üstü diyeyim ki kaliteli insanlar o zamandı. Hakaret etmiyorum insanlara. Saygı yok. Kültür bitti. O zaman kalite. O zaman komşuluklar mükemmeldi, süperdi. Benim çocukluğum Üsküp'te geçti. Üsküp'te olsun, burada olsun aynı şeyi yaşadık. Ama şimdi bir şey diyemem. Diyorum. Yok. Ancak bak 50 sene aynı mahalledeyiz. Komşularım diyor ki ya diyor biz ne kadar eskiymiş bir arada. Benim marketim var. Kardeşler Market parkın karşısında hemen. Ben ona seneler önce o beyefendiye Salih Efendi dedim. Yine Salih Efendi diyorum. Bak bir hitap vardı. Bu çok önemli. Mehmet Efendi babama derdiler. Yani şimdi yok. Nasıl, ne diyeyim? Hanımefendi. Evet, şimdi herkes hanımefendi. Ama saygı yok. Komşularım çok güzel bir komşular var. Gidip gelmiyoruz. Şimdi artık ben de kimseye gitmem. Evini almam da. Dışarıda. Merhaba merhaba. Giderim. Hani bizim şimdi Yadigar'ımız var ya, Yadigar kafemiz. Komşular oraya toplanıyorlar. Orada hani tenzih ediyorum. Onu ayır, bunu ayır değil. Ama kaliteli insanlar var. Bakarım oradasalar giderim. Değilseler 2 sohbet, 2-3 hasbihal çıkar gibi. 1 saat otururum. Çok oturmam. Ama onlar daha bir kalabalık grup. Onlar çok kaynaşmışlar iç içe. Yürüyüşe çıkardık hep beraber seneler öncesi. Bizim Çukurbostan'a kartla girilirdi. Vakıfın da o zaman. Sonra Mustafa Demir alınca orada serbest park oldu. Sabahları yürüyüşe giderdik kartla. Hep birlikte. Ramazan olurdu. İftarımızdan sonra kış, kar, buz yağmış. Biz yine yürüyüşe iniyorduk. Yine o insanlarla görüşüyoruz. Selamımız güzel. Ama çok insanda kalmadı. Çok insanda. İnsan çok. Ama insancık yok. Sokak aralarında bahçemiz varsa, büyük bahçe ise bahçede oynardık. Komşularımızın çocukları, bizim ev çıkmaz sokaktaydı babam evi. Bizim sokağa gelirdiler oynamaya. Anneleri kimi çalışıyor, kimi evde işi var, çocuğunu çıkıp bakamıyor ki de bir camdan. Bizim evin önüne gelirdiler oynamaya, misket oynardılar. Ne diyorlar? Seksek oynardılar. Yani annem bazen çıkardı çocuklar. Karşımıza bir amcamız vardı. Hani o raporlu adammış. Tuttuğunu öldüresiye döver. Dikkat etsinler diye söylenirdi. Çocuklar, annem sessiz olun bak amca çıkarsa korkarsınız. Teyze vallahi biz zannediyorlar ki annem ters tepki. Hayır oynayın diyordu. Ses çıkartmayın. Biz bahçede oturuyoruz. Onlar bizi görmezdi. Buzlu camlar kapıların. Tahta kapılar vardı bir zaman. Öyle çocuklar hep sokak aralarında misket, seksek, ip atlardılar kızlar. Böyle ben de aynısını yaptım. Hani öyle uzaklaşmak yok. Hani diyorum ya ne tadı ne tuzu var. Caddeler kimi yerde daraldı, kimi yerde genişledi. Yani ben beğenmiyorum.
Hani çok güzel yerlerde, bazı yerlerde güzel. Ama benim hani yaşadığım mühit tarafında maalesef övecek bir yerim yok. Övecek bir yerim yok. Ha, alıştığım mahallede nerede oturuyorsam o bana güzel geliyor. O bana güzel geliyor. Mukabeleler, Kur'an kursları. Yani çoluk çocuk herkes Kur'an öğrenmeye gidiyor. Hani görüyorsun o toplu halde ama sonra herkes çıktı mı kimseyi göremiyorsun nereye gittiğini. Kimin ne olduğunu bilemiyorsun. Çok gelen var. Ayırt edemiyorsun artık. Neler yapıyorum? Hep kursa gidiyorum ben. 2008'den bu yana hep kurstayım. İSMEK'lere gittim. Çapa İSMEK'e gittim. Karagümrük İSMEK'e gittim. Sümbül Efendi İSMEK'e gittim. Hekimoğlu'na gittim. Şimdi Karınca'ya gidiyorum. Belediye başkanımdan Allah razı olsun. Evime çok yakın oldu. Yadigar Kahve'nin yanında Karınca kursumuz var. Oraya da haftanın 2 günü kursa gidiyorum. Ben hep kurslardayım. Biraz şeyi severim. İşi severim. Diyorum ya Allah razı olsun. İyi ki var bu kurslar. Oyalanıyorum. Hani yaşlandıkça evde boş oturacağıma dikişte dikiyorum kendime göre bir şeyler yapıyorum. Kim isterse bir yardımseverlik yapıyorum. El işim hiç durmaz elimden. Kur'an'ımı okuyorum. Kur'an kursuna gidiyorum. Mukabeleye gidiyorum. Ama çok güzel. Şimdi yaşantım kendim için çok güzel ve arkadaşlıklar da çok güzel, mükemmel. Herkes dua ediyor belediye başkanıma. Allah razı olsun. Kurslarımız çoğaldı. Hani arkadaşlıklar güzel gidiyor. Mesela ben 10 senedir İğneoyası'na gittiğim o ortamın arkadaşlarıyla devam ediyoruz. Gün arkadaşı olduk 10 yıldır. Ama o çok iyi insanlar. Böyle bir yerde tanıştığın zaman farklı oluyor. Hayat. Benim için güzel bir yaşantı. Fatih benim için çok değerli. Bir yere gitmem. Evlatlarıma da söylüyorum. Anne, büyük kızım Bahçeşehir'de oturuyor. Anne diyor, buraya geldiğim zaman bir başka diyor yaşantı. Fatih'te doğdun diyorum. Fatih'te okudun. Kız meslek lisesinden mezun oldu. Üniversiteyi kazandı. Konya'da okudu 4 yıl. Onun için diyorum sana güzel geliyor. İkinci kızım da öyle. Büyük kızım Merve, küçük kızım Nur Safa. O da Üsküdar Üniversitesi'nde okudu. Rektörü Nevzat Tarhan çok değerli bizim için. Benim kızım çok değerliydi onlar için. Onca talebenin içinde benim kızım böyle koltuk altında gezdirdi. Yani ben kendimi övmek diye değil ama kaliteli yetiştim, kaliteli yetiştirdim evlatlarıma. İlla ki mal varlığı değil, illa ki para, pul, zenginlik. Tabii ki o çok önemli, zengin olmak güzel bir şey ama her şey o demek değil. Ne zengin insanlar tanıyoruz, ne demiş Mevlana, ne insanlar gördüm üzerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içerisinde insan yok. Bunlar çok önemli. Ama ben diyorum ya çok şükür. Ama Fatih bizim için bir nefes. Başka yere gitmem. Mutluluk verici bir şey. Mutluluk verici bir şey. Eşim de öyleydi. Allah rahmet eylesin. 2,5 yıl oldu vefat edeli. Fatih hiçbir yere değişmem derdi. Fatih'in dışındaydı iş yeri. Ama yaşamı, ev hayatı Fatih derdi orada kalırdı.